su deposunun yeri önemli. Evet. Su deposunun yeri çok önemli. Dolu su deposuyla Hareket gezmemek sizin tercihiniz ama su deposunun yeri önemli gerçekten. Karavan üreticileri genellikle benim gördüğüm kadarıyla Orçun, su deposunu sol Evet. veya sağ ön bazanın altına yerleştiriyorlar. Çünkü geniş, tam su deposu yeri ideal. Buralardan bir yere, yani ya bu tarafa ya bu tarafa yerleştiriyorlar ve %80'i, belki de daha yüksek bir oranda diyelim, dalga kıranlı su deposu kullanmıyor. Evet, benimki de dahil buna. Evet. Bu arada Orçun'un su deposu da sol Arka köşede yani. O yüzden hiçbir şekilde dolu depoyla hareket edemiyorum. Ya ben şunu merak ediyorum. Bunu düşünmüyorlar mı? Yoksa dolu su deposuyla yolculuk yapmayın diye tebliğ ettikten sonra bütün sorumluluk kendilerinin üzerinden çıktığını mı düşünüyorlar acaba? Ya abi öyle de düşünüyor olsa şöyle bir durum var. Yani şimdi benim karavanımda işte su deposunu arka sol köşeye koymuş. Şimdi benim arkada yatak var. Yani tabii buradan tipi gösteremiyoruz ama arkada ranza olan model işte. Yani herkes biliyordur onu. Evet. Şimdi ranzanın altı komple boş. Bunu ortaya koymamanın tek bir sebebi var. Bana göre yani başka bir seçenek bulamadım. Eli yetişmedi herhalde sol taraftan veya Ya, sağ taraftan. o kadar değildi. Ne bileyim insan şunu düşünüyor. Yani oradan işte dolu ağzından oraya çekeceği hortumdan mı kıstın yani? İşte 50 santimden fazla hortum mu kullanmayayım dedin ya da işte depolama alanını öldürmeyeyim mi dedin ya? Depolama alanı benim Ne için depolayabiliyorsun ki yani- zaten şunun altında? yani ne bileyim biz bir köşeyi doldurup burayı bırakacağını ortaya koy. Ben iki tarafı da kullanayım yani. Yani Ortaya koy yani bunu. Neden köşeye koyuyorsun arkadaşım yani? Ama koymuş işte. Ben de ne yapıyorum? Arabaya damacanaları koyuyorum. İşte 20-30 litre en fazla, hadi acil durumluk su bulamazsak diye. 20-30 litre kadar suyla işte en fazla tabii. O da hareket ediyorum. Daha sonra işte kamp yapacağım alana en yakın yerden su almaya çalışıyorum. senaryo böyle. Böyle gelişiyor yani. Neyse onu ortaya alalım bir ara ya Hasan abi. Ortaya almamız lazım. Biz yaparken, tabii biz karavanı yapmadan önce aslında bir 6 ay kadar projenin Evet. üzerinde çalıştık. Yani birbirimizin başının etini yedik. Projesi imalattan uzun süren karavan. Evet. 6 ay sürdü. Sonra karavanı 1,5-2 ayda da karavanı yaptık işte falan. Biz imal ederken su deposunu özellikle ortaya koyduk. Yani şöyle göstereyim. Evet. Ekranda gösterelim değil mi? Evet. Ön tarafa temiz su deposunu koyduk. Evet. Arkasına gri su deposunu koyduk. Evet. Ve bunun arkasına da tam orta, yani şu şekilde düşünürsek tam orta noktaya da aküyü koyduk. Evet. Dingilimiz de şuradaydı, ortada. Bütün bizim ağırlık tutan malzemelerimiz orta eksende yerleştirilmiş oldu. Evet. Bundan sonrasında su deposunun dolu olup olmaması karavanın yol tutuşuna bir etki etmiyor. Su deposunun tamamen konuma etki ediyor. Evet. Çünkü karavan boşken 750 kilo, doluyken 850 kilo. Senin karavanın arabana etki ettiği yük 70 kilo, 60 kilo. Uzun yollarda dolu su deposuyla gitmenin bir anlamı yok. Evet. Buradan Bodrum'a gideceksiniz, 700 kilometre yolun tamamında niye arkanızda 100 litre su taşıyasınız? Evet. 20 litre, 30 litre gibi sular koyarsınız arkanıza. Molalarda ihtiyacınızı çözecek kadar bir su ile yolculuk edebilirsiniz. Evet. Yine gittiğiniz yerde en yakın yerden doldurmak lazım. Evet.